Hani aile fotoğrafları vardır ya, bilirsiniz. Şöminenin üzerine ya da vitrinin en güzel köşesine konur. Herkes gülümser. O gülümsemenin arkasında ne fırtınalar koptuğunu, o kareyi bir arada tutmak için nelerin feda edildiğini kimse bilmez. Benim adım Murat. Ve size anlatacağım bu hikaye, bizim o mükemmel aile fotoğrafımızın bedelidir. Eşim Aslı ile tanıştığımızda kurduğumuz tek bir hayal vardı. Sevgiyle büyüteceğimiz bir çocuk. Basit, sıradan, milyonlarca insanın sahip olduğu bir hayal. Ama kader bu basit hayali bize çok gördü. Yıllarımız hastane koridorlarında, doktor odalarında, her ay yeniden yıkılan umutlarla geçti. Bedenimizdeki her iğne izi, ruhumuzda daha derin bir yara açıyordu. En sonunda doktor, o zalim kelimeleri söylediğinde Aslı'nın elini tuttum ve o an anladım. Bizim hikayemizde o bölüm hiç yazılmayacaktı. Umudumuzu kesmiştik. Bir gece Aslı, belki de kaderimiz başka bir çocuğun kaderini yazmaktır, dedi. Gözleri yaşlıydı ama sesinde yeni bir ışık vardı. İşte o ışık bizi Anadolu'nun en ücra köşelerinden birinde, devletin bile unutmuş göründüğü o eski yetimhaneye götürdü. Bina rutubet ve çaresizlik kokuyordu. Bahçedeki diğer çocuklar, bizi görünce etrafımızı saran, ilgi bekleyen küçük kuşlar gibiydi. Ama o, köşedeki salıncağın altında tek başına oturuyordu. Elif. 8 yaşında, zayıf, sessiz bir kız. Gözlerini topraktan ayırmıyor, sanki dünyanın tüm kederi o küçük omuzlarına binmiş gibi duruyordu. Yetimhane müdürü, "Onu kimse istemez," diye fısıldadı. Kendi dünyasında yaşar, konuşmaz pek. O an Aslı'yla göz göze geldik. Herkesin vazgeçtiği o küçük kız, bizim yaralı ruhlarımıza bir ayna tutmuştu. Biz de kaderin vazgeçtikleriydik. Elif'i evlat edindik. Eve geldiği ilk haftalar sessiz bir mucize gibiydi. Evimizin boş odaları onun küçük adımlarıyla doldu. Konuşmuyordu ama varlığı yıllardır evimizde olmayan bir sıcaklık yaymaya yetiyordu. Asıl mucizelerse bundan sonra başladı. Ya da biz o zamanlar onlara mucize diyorduk. Elif'in hayatımıza girdiği o ilk aylar, yıllardır süren bir kuraklığın ardından yağan ilk yağmur gibiydi. İlk mucize, iş yerimde yaşandı. Yıllardır aynı pozisyonda saymama neden olan, her projemin altına dinamit koyan ve müdürün odasından çıkmayan Hakan adında bir rakibim vardı. Adam, yeteneksizliğini hırsıyla ve iftiralarıyla kapatan türdendi. Elif'in gelişinden yaklaşık 1 ay sonra, Hakan'ın hafta sonu yaptığı bir tekne gezisinde, akıl almaz bir şekilde teknenin motoruna düşüp bacağını parçaladığı haberini aldım. Haftalarca hastanede yattı. Bir daha da asla tam yürüyemeyecekti. Şirket onu uzun süreli izne ayırıp terfi sırasını bana verdiğinde, içimde en ufak bir vicdan azabı duymadım. Aksine ilahi bir adaletin tecelli ettiğini düşündüm. O akşam Aslı'ya müjdeyi verdiğimde, gözleri parlayarak "Gördün mü Murat?" dedi. Elif bizim uğurumuz. O geldi, kötü şansımız kapı dışarı edildi. İkincisi ensemizde boza pişiren o tefeciydi. Süleyman. Evimizin peşinatı için bir hata edip bulaştığımız, her ay kapımıza dayanıp geciken tek bir gün için dünyayı zindan eden bir adamdı. Elif'in gelişinden 2 ay sonra, bir sabah gazetede küçük bir haber gördüm. Süleyman ofisinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi. Arkasında ne bir mirasçı ne de düzgün bir muhasebe defteri bırakmıştı. Avukatım borcumuzu kanıtlayacak hiçbir resmi belge olmadığını, yasal olarak artık borçlu sayılmadığımızı söylediğinde, o gece Aslı'yla yıllardır ilk defa deliksiz bir uyku uyuduk. Sanki sırtımızdaki bir dağ, gürültüsüz bir şekilde buharlaşıp yok olmuştu. Bu uğurlu adımlar birbirini izledi. Unutulmuş bir akrabadan kalan küçük bir miras, belediyenin imar planı. Sanki hayat bize yıllardır verdiği tüm dertleri geri almak için sıraya girmişti. Bir nevi sarhoşluk içindeydik. Mutluluk sarhoşluğu ve ben bu sarhoşluktan ilk ayıranın Aslı olmasına
O zamanlar çok kızmıştım. Bir akşam terfimi kutlamak için dışarıda yemek yemiştik. Eve döndüğümüzde Elif çoktan uyumuştu. Aslı kızımızın odasının kapısını aralayıp onu bir süre izledikten sonra yanıma geldi. Yüzünde tuhaf, düşünceli bir ifade vardı. "Fazla kolay oldu değil mi Murat?" dedi fısıltıyla. Anlamamıştım. "Ne kolay oldu hayatım?" "Her şey," dedi. "Hakan'ın kazası, Süleyman'ın ölümü. Sanki birisi bizim için yolu temizliyor gibi." O an bu sözlere sadece güldüm. "Aslım," dedim ona sarılarak. "Saçmalama. Yıllardır ilk defa yüzümüz gülüyor. Lütfen bunun tadını çıkaralım. Kuruntu yapma." Onu geçmişin travmalarıyla fazla evhamlı davrandığına ikna ettim. O da bir şey demedi ama gözlerindeki o şüphe gölgesinin kaybolmadığını fark etmemiştim. O geceden birkaç gün sonra, gece yarısı Aslı'nın korku dolu bir çığlığıyla yatağımdan fırladım. "Oradaydı," diye hıçkırıyordu. Yatağın başında duruyordu. "Kim oradaydı?" diye sordum onu sakinleştirmeye çalışarak. Aslı titreyen parmağıyla Elif'in resimlerindeki o karaltıyı tarif ediyordu. "O, Elif'in arkadaşı. Bize bakıyordu Murat. Yemin ederim oradaydı. Işığı açtım, odada kimse yoktu. Aslı'yı bunun bir kabus olduğuna, son günlerdeki stresten kaynaklandığına ikna etmeye çalıştım. Ona su verdim, sarıldım. Tekrar yattığımızda ben de bunun kötü bir rüya olduğuna inanmak istiyordum. Ama tam gözlerimi kapatacakken fark ettiğim bir detay kanımı dondurdu. Elif'in odasının kapısı. Biz o kapıyı her gece mutlaka kapatırdık. Ama şimdi aralıktı ve o aralıktan odanın karanlığı bizim odamıza sızıyordu. Sanki içeriden birisi az önce çıkmış ve kapıyı tam kapatmayı unutmuş gibi. O aralık kapı o gecenin karanlığında sanki cehenneme açılan bir geçit gibi duruyordu. Aslı'nın titremesi yavaş yavaş dinerken ben gözlerimi o boşluktan ayıramıyordum. Beynim mantıklı açıklamalar bulmak için çırpınıyordu. Belki de biz fark etmeden Elif uyanmış, bir bardak su içmek için kalkmış ve kapıyı tam kapatmamıştı. Belki de biz en başından beri kapıyı kapatmayı unutmuştuk. Evet, öyle olmalıydı. Ama kalbimin bir köşesi bu yalanlara kanmıyordu. Yataktan sessizce kalktım. Aslı'nın uyuduğundan emin olduktan sonra koridora bir hayalet gibi süzüldüm. Elif'in odasının kapısına geldim ve o aralıktan içeri baktım. Kızımız yatağında bir melek gibi uyuyordu. Odayı dolduran tek ses, onun düzenli, masum nefes alıp verişleriydi. Yavaşça kapıyı itip tık sesi bile çıkarmadan kapattım. Ama o kapının soğuk tokmağına dokunduğum an, sanki buzdan bir ele dokunmuşum gibi irkildim. O gece yatağıma döndüğümde, uyku bana bir daha uğramadı. Sonraki günler evde tuhaf, kelimelere dökülmeyen bir gerginlikle geçti. Aslı artık bir gölge gibiydi. Gözleri sürekli Elif'in üzerindeydi. Kızımız resim yaparken, oyuncaklarıyla oynarken, hatta sadece boşluğa bakarken bile Aslı onu bir sırrı çözmeye çalışan bir dedektif gibi izliyordu. Bense bu gerginliği dağıtmak, her şeyin normal olduğuna kendimi ve onu inandırmak için elimden geleni yapıyordum. Şakalar yapıyor, hafta sonu için piknik planları kuruyor, sanki o gece hiç yaşanmamış gibi davranıyordum. Ama bu, ateşi halının altına süpürmekten başka bir şey değildi ve halı çoktan için için yanmaya başlamıştı. Kıyamet bir hafta sonra sıradan bir çarşamba akşamı koptu. Ben işten yeni gelmiş, yorgun bir şekilde salondaki koltuğa kendimi bırakmıştım. Elif odasında sessizce oynuyordu. Aslı ise elinde Elif'in resim defteriyle yanıma geldi. Yüzü bembeyazdı, dudakları titriyordu. "Buna da mı kabus diyeceksin Murat?" dedi, sesi buz gibiydi. Defteri önüme sehpaya koyup açtı. Sayfalar dolusuydu. İlk sayfalarda Elif ve o gölge figürü bahçede oynuyorlardı. Sonraki sayfalarda evin içindeydiler. Birlikte televizyon izliyor, birlikte masada oturuyorlardı. Defterin ortalarına doğru kanım donmaya başladı. Bir çizimde ben çalışma masamda otururken tam arkamda duruyordu. Bir diğerinde Aslı mutfakta yemek yaparken gölge figürünün uzun kolları sanki ona sarılacakmış gibi uzanıyordu.
evimizin en mahrem anları o defterin sayfalarına bir kabus gibi işlenmişti. Aslı son sayfayı açtığında nefesim kesildi. Çizim bizim yatak odamızı gösteriyordu. Yatağın içinde uyuyan 2 çöp adam vardı. Bizdik ve yatağın hemen başında ayakta duran o uzun, karanlık suret bize doğru eğilmiş, sanki nefesimizi dinliyordu. Aslı'nın gördüğü kabusun ta kendisiydi. O bir çocuk Aslı, hayal gücü diye kekeledim ama sesim ne kadar ikna edicilikten uzak çıkmıştı. Belki de o karaltı, belki de beni, babasını temsil ediyordur. Onu koruyan. Aslı'nın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Kendini kandırma Murat," diye fısıldadı. "Bu korumak değil, bu başka bir şey." O an bunun son olmadığını, bir cevap bulmak zorunda olduğumuzu anladım. Birlikte Elif'in odasına gittik. Kızımız yerde oturmuş, renkli kalemleriyle yeni bir resim çiziyordu. Yanına oturduk. Aslı olabildiğince yumuşak bir sesle, "Canım," dedi. "Bu resimler çok güzel olmuş ama bu arkadaşın kimsenin, adı ne?" Elif resimden başını kaldırmadan o her zamanki sessizliğiyle bize baktı. Sonra parmağıyla çizdiği resimdeki gölge figürünü gösterdi. Yüzünde ne bir korku ne de bir anormallik vardı. Sadece tarifsiz, sakin bir gülümseme belirdi. Tek kelime etmedi. Sadece gülümsedi ve yeniden önüne dönüp resmini çizmeye devam etti. O gülümseme duyacağım en korkunç çığlıktan daha beterdi. Cevapsız kalmıştık. O gece yatakta Aslı ile birbirimize tek kelime etmeden sırtımız dönük bir şekilde yattık. Evin içindeki sessizlik o kadar yoğundu ki kulakları sağır edebilirdi. Tam umutsuzca gözlerimi kapatmışken duydum. İlk defa ben de duydum. Elif'in odasının olduğu duvardan geliyordu. Bir rüzgar uğultusu değildi. Bir boru sesi değildi. Boğuk, gırtlaktan gelen, kelimeleri seçilemeyen bir fısıltıydı. Sanki biri suyun altından konuşmaya çalışıyordu. Aslı'ya döndüm. Gözleri fal taşı gibi açıktı. O da duyuyordu. Artık bunun bir kabus ya da kuruntu olmadığını, evimizin içinde, kızımızın odasında, bizimle birlikte yaşayan 3. bir şey olduğunu ikimiz de biliyorduk. O gece duyduğumuz o fısıltıdan sonra evimizdeki sessizlik bir daha asla eskisi gibi olmadı. Artık huzur veren bir dinginlik değil, avını bekleyen bir yırtıcının nefesini tutuşu gibi gergin, ağır bir sessizlikti bu. Sabah kahvaltı masasında Aslı'yla göz göze gelmekten kaçınıyorduk. Elif'in önündeki mısır gevreklerini sakince yiyişini izlerken ikimizin de zihninde aynı soru vardı. O ses neydi? Ve şimdi ne olacaktı? Cevabını bilmediğimiz bu soru aramızda camdan bir duvar örmüştü. Birbirimize dokunuyor ama hissedemiyorduk. O sahte normallik oyununu sürdürmeye çalıştığımız günlerden birinde öğleden sonra telefon çaldı. Arayan Aslı'nın üniversiteden beri en yakın arkadaşı Selda'ydı. Selda bizim o karanlık dehlizlere dalmadan önceki hayatımızın, o normal günlerimizin bir anıtı gibiydi. Kendi çocukları vardı. Her şeyi bilir, her şeye bir yorum yapardı ve bunu genellikle iyi niyet maskesi altında sakladığı bir küçümsemeyle yapardı. "Aslıcığım, ne kadar zaman geçti hala tanıştırmadın bizi küçük prensesle," dedi telefonda o neşeli ama içinde gizli bir iğne barındıran sesiyle. "Müsaitseniz bir kahvenizi içmeye geliyorum." Aslı'nın hayır diyemeyeceğini biliyordum. Reddetmek saklayacak bir şeyimiz olduğunu bağırmak demekti. Telefonu kapattığında yüzü kireç gibiydi. "Selda geliyor," diye fısıldadı sadece. Bu 2 kelime bir idam mahkumunun infaz emrini duyması gibiydi. Selda geldiğinde evimize onunla birlikte dışarıdaki dünyanın o yargılayan, meraklı havası da doldu. Elif salonda köşedeki küçük masasında sessizce resim yapıyordu. Selda getirdiği pahalı oyuncağı Elif'in önüne koyduktan sonra sanki kızımız orada değilmiş gibi konuşmaya başladı. "Hayatım çok tatlı bir şeye benziyor ama," dedi sesini alçaltarak. "Niye yetimhaneden aldınız ki? Ne bileyim soylu soplu ailesi bilinen bir sürü insan var. Daha güvenilir olmaz mıydı?" Aslı'nın yutkunduğunu gördüm.
"Ne fark eder Selda? O bir çocuk," dedi titrek bir sesle. Selda omuz silkti. "Bilmem. Çok da sessizmiş. Biraz tuhaf değil mi? Benimkiler evin altını üstüne getirir bu yaşta." Bakışları Elif'in üzerinde sanki bir kusur ararcasına geziniyordu. "Bir hastalığı falan yok değil mi?" O an kan beynime sıçradı. Tam ağzımı açıp o kadını evimden kovacakken Elif'in sessizce başını kaldırıp Selda'ya baktığını gördüm. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Ne öfke, ne üzüntü. Sadece boş, derin bir bakış. Sonra yeniden önüne, resim defterine döndü. Selda gittikten sonra Aslı kapının önünde hıçkırıklara boğuldu. Yıllardır en yakını olan kadının bu acımasız sözleri, zaten pamuk ipliğine bağlı olan direncini kırmıştı. Yanına gidip ona sarıldım. O an salonda bir hareketlilik hissettim. Elif oturduğu yerden kalkmış, ağlayan annesinin yanına gelmişti. Minik elini Aslı'nın titreyen bacağına koydu. Sonra başını kaldırıp Selda'nın çıktığı kapıya doğru o aynı boş ve soğuk ifadeyle baktı. Sanki bir hedefi hafızasına kazıyordu. Ertesi gün o meşhum telefon geldi. Öğleden sonraydı, ben iş yerindeydim. Arayan Aslı'ydı. Sesi telefonda ağlamaklı bir fısıltı gibiydi. "Murat, Selda," diye kekeledi. Çok kötü bir şey olmuş. Aklıma ilk gelen kaza, hastalık gibi şeylerdi. Ama Aslı sözlerine devam ettiğinde damarlarımdaki kanın buz kestiğini hissettim. Sabah uyanmış, saçları, Murat bütün saçları yastığındaymış. Kökünden dökülmüş. Tek bir tel kalmamış. Doktorlar hiçbir şey bulamıyor. Selda'nın en büyük gururu parlak ve gür saçlarıydı. Her zaman övünürdü. Telefonu kapattıktan sonra dakikalarca yerimden kalkamadım. Akşam eve geldiğimde Aslı'yı konuşmadan sessizce koltukta otururken buldum. Gözleri bomboştu. İkimiz de tek kelime etmedik. Sessizce Elif'in odasına yürüdüm. Kızımız yine masasında resim yapıyordu. Yaptığı son resme bakmak için yanına eğildiğimde mideme bir yumruk yemiş gibi oldum. Elif Selda'yı çizmişti. Yüzünde o sahte gülümsemesiyle. Ama saçları yoktu. Keldi. Ve tam başının arkasında o tanıdık gölge figürü duruyordu. Gölgenin uzun, karanlık ellerinden birinde bir tutam sarı saç vardı. Selda'nın saçlarını gösteren o son çizim, bir kanıt değil, bir ilandı. Evimizde artık kuralları bizim koymadığımızı, esir olduğumuzu ilan ediyordu. O günden sonra evimizdeki hava değişti. Daha önce hissettiğimiz korku yerini boğucu, elle tutulur bir dehşete bıraktı. Artık fısıltılar veya rüyalar yoktu. Sadece her an tetiklenmeyi bekleyen, sessiz bir tehdidin ağırlığı vardı. Aslı'yla konuşmuyorduk. Konuşamıyorduk. Kelimeler tehlikeliydi. Evin duvarlarının kulakları vardı ve o kulaklar en masum bir şikayeti bile bir ölüm fermanı olarak yorumlayabilirdi. Birbirimize market listesi uzatırken ya da tuzu verir misin derken bile gözlerimizle anlaşıyorduk. Sakın Elif'i üzecek bir şey yapma. Sakın yanlış bir kelime etme. Kendi evimizde birbirimize yabancılaşmış iki rehine gibiydik. En zoru ise Elif'le olan ilişkimizdi. Ona olan sevgimiz artık korkunun zehirli sarmaşığıyla sarmalanmıştı. Bana baba dediğinde içimdeki sevgiyle birlikte bir ürperti de yükseliyordu. Her gülümsemesinin ardında bir bedel, her gözyaşının ardında bir felaket potansiyeli vardı. Onu parka götürdüğümde başka bir çocuk oyuncağını elinden alacak diye ölesiye korkuyordum. Aslı sırf canı sıkılmasın diye sevmediği halde saatlerce onunla çizgi film izliyordu. Hayatımız 8 yaşındaki bir kızın ruh halini dengede tutmaya adanmış, gergin bir tiyatroya dönüşmüştü. Bazen geceleri uyumayıp onu izlerdim. O masum yüzüne sakin nefes alıp verişine bakardım. Yetimhanede bize ailesi hakkında hiçbir şey söylememişlerdi. Bir trafik kazası demişlerdi, o kadar. Ama şimdi düşününce ne kadar da üstünkörü bir açıklamaydı bu. Sanki birileri o geçmişin üzerini alelacele toprakla örtmüş gibiydi. Sanki Elif
bu dünyaya bir aileden değil, doğrudan bir sırdan doğmuş gibiydi. Ve şimdi anlıyordum ki, o sır her neyse bizimle birlikte bu evde yaşıyordu. Bu düşüncelerle boğuştuğum bir günün ertesiydi. Telefon çaldı. Arayan Selda'nın eşiydi. Adamın sesi telefonda bir enkaz gibiydi. Kelimeleri zorlukla seçiliyordu. Aslı telefonu açmıştı, ben de yanındaydım. Aslı'nın yüzünün aldığı şekli ömrüm boyunca unutamam. "Ne demek hastanede?" diye fısıldadı. "Nasıl olur?" Selda o sabah evinin merdivenlerinden yuvarlanmıştı. Kalça kemiği kırılmış, haftalarca yataktan çıkamayacaktı. Kocası ağlayarak, bir anlık başı dönmüş, gözünün önünde bir karartı görmüş sanki. Sanki biri itmiş gibi anlattı, diyordu. Aslı telefonu kapattığında, elindeki telefon sanki kor bir demirmiş gibi sehpaya bıraktı. Gözlerini bana çevirdi. O an anladık. Dünkü olay bir uyarı değildi, bir başlangıçtı. Selda'nın sözleri daha ödenmemiş bir bedeldi. O an salonda, yerde oyuncaklarıyla oynayan Elif'e baktım. O masum yüzü, o her şeyden habersiz hali artık bana huzur vermiyordu. Tam tersine içimi daha büyük bir dehşetle dolduruyordu. Çünkü o, elinde tetiği olan ama silahın ne olduğunu bilmeyen bir çocuktu. Ve biz o silahın namlusunun ucunda yaşıyorduk. Elif'i mutlu etme üzerine kurulu bu tehlikeli tiyatroyu ne kadar sürdürebilirdik ki? Cevabı bir cumartesi günü forumdaki o büyük oyuncakçı dükkanında aldık. Oraya gitmek benim fikrimdi. Elif'in bir eksiği olmasın, bir şeye heves edip de içinde kalmasın istiyordum. Dükkanın kapısından girdiğimiz an, Elif'in gözleri, girişe kurulmuş o devasa, 3 katlı, her detayı düşünülmüş ahşap bebek evine takıldı. Işıkları yanıyor, içinde minyatür mobilyalar parlıyordu. Elif, o ana kadar hiç görmediğim bir hayranlıkla, neredeyse hipnotize olmuş gibi eve doğru yürüdü. Parmağıyla cam vitrini gösterdi. Yüzünü bana çevirdiğinde, o sessiz gözlerinde ilk defa bu kadar net bir arzu, bir istek gördüm. Kalbime bir sancı girdi. O evin fiyat etiketine baktığımda, o anki bütçemizin bunu karşılamaya yetmeyeceğini biliyordum. Beynimde şimşekler çakıyordu. Evet desem bir dert, hayır desem başka bir dert. O an bir anlığına eski Murat geri geldi. Bir baba gibi davranma içgüdüsüyle en büyük hatamı yaptım. Yanına eğildim, sesimi olabildiğince yumuşak tutarak. "Bugün olmaz kızım," dedim. "Çok pahalı bu. Belki maaşımı alınca, tamam mı?" Bu her babanın çocuğuna kurabileceği masum bir cümleydi. Ama o an sanki bir felaketin tetiğini çekmişim gibi hissettim. Elif'in yüzündeki o hayranlık dolu ışık bir anda söndü. Bir öfke nöbeti, bir ağlama krizi beklemiştim. Ama olmadı. Sadece derin, sessiz bir hayal kırıklığıyla dudakları titredi. Gözünden tek bir damla yaş süzüldü ve başını öne eğdi. Tek kelime etmedi. O sessizlik binlerce çığlıktan daha korkunçtu. Aslı'nın kolumu nasıl sıktığını, tırnaklarını etime nasıl geçirdiğini hissettim. Gözleri dehşetle açılmış, "Ne yaptın sen?" der gibi bakıyordu. Elif'in elinden tutup onu dükkandan çıkardık. Eve giden o 20 dakikalık araba yolculuğu, hayatımın en uzun yolculuğuydu. Arabanın içinde ölümcül bir sessizlik vardı. Sadece dikiz aynasından, arka koltukta sessizce camdan dışarıyı izleyen Elif'in o donuk yüzünü görüyordum. O gece evde kimse uyumadı. Aslı'yla salonda birbirimizden olabildiğince uzakta oturduk. Bekliyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk. Acaba bu sefer bedeli kim ödeyecekti? Ben mi? Dükkanın sahibi mi? O oyuncağı üreten fabrikanın sahibi mi? Zihnimiz en korkunç senaryoları yazıyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Ne bir ses, ne bir fısıltı. Sadece o dayanılmaz, gergin bekleyiş. Sabah olduğunda
Geceyi kazasız belasız atlattığımız için içimde aptalca bir umut yeşerdi. Belki de yanılıyorduk. Belki de her şey bizim kuruntumuzdu. Aslı Elif'i uyandırmak için odasına gitti. Birkaç saniye sonra odadan gelen o boğuk, kesik çığlığı duydum. Bir çığlık değil, nefesi kesilen bir insanın son sesi gibiydi. Odanın kapısına nasıl fırladığımı hatırlamıyorum. İçeri daldığımda Aslı kapının pervazına tutunmuş, bembeyaz bir yüzle odanın ortasına bakıyordu. Ben de baktım, oradaydı. O devasa 3 katlı ahşap bebek evi. Dün vitrinde gördüğümüzün aynısı. Odanın tam ortasında sanki hep oradaymış gibi duruyordu. Elif ise pijamalarıyla yerde oturmuş, mutluluk içinde o küçük mobilyaları evin odalarına yerleştiriyordu. Yüzünde dün dükkanda gördüğüm o hayranlık dolu ifadenin aynısı vardı. Beynim çalışmıyordu. Bu nasıl olabilirdi? Tam o sırada Aslı, titreyen eliyle cep telefonunu bana uzattı. Ekranda yerel bir haber sitesinin manşeti açıktı. Dün gece forumdaki oyuncakçı dükkanı soyuldu. Güvenlik görevlisi ağır yaralı. Hırsızların sadece tek bir oyuncak ev çaldığı bildirildi. Haberin ertesi sabahı, evimizin üzerinde bir mezar sessizliği vardı. Aslı da ben de gece boyunca bir saniye bile uyumamıştık. Salonda birbirimizden olabildiğince uzak köşelerde oturmuş, Elif'in odasından gelebilecek en ufak bir sese karşı kulak kesilmiştik. Artık biliyorduk. Bu evde yaşayan görünmez bir güç vardı ve bu gücün tek bir kuralı vardı. Elif mutsuz olmayacak. Kahvaltı masasında tek kelime etmedik. Elif, dün gece gelen o devasa bebek eviyle oynamak için sabırsızlanıyordu. Aslı titreyen elleriyle Elif'in sütünü doldururken zoraki bir şekilde gülümsedi. "Beğendin mi yeni oyuncağını anneciğim?" Elif başını salladı. O an Aslı'yla göz göze geldik. İkimiz de aynı şeyi düşünüyorduk. O oyuncak ev, bir çocuğun masum oyuncağı değil, bizim evimizdeki bir suç aletiydi. Ve biz, bu suçu örtbas etmek zorunda olan 2 korkaktık. O gün Aslı'nın arkadaşı Selda'yı hastanede ziyarete gitme bahanesiyle evden çıktım. Aslı gelemedi. Elif'i bir an bile yalnız bırakmaya cesaret edemiyordu. Hastaneye vardığımda, Selda'yı alçılı bacağıyla yatağında yatarken buldum. Yüzü solgun, gözleri boş bakıyordu. Saçları, omuzlarına kadar inen o parlak saçlarının yerinde cılız ve seyrek teller kalmıştı. Peruk takıyordu. "Geçmiş olsun Selda," dedim, sesimdeki suçluluk duygusunu gizlemeye çalışarak. Gözlerini bana çevirdi. "O kız," diye fısıldadı. "O evden, o kızdan bir uğursuzluk geliyor, Murat. O eve geldiğimden beri hayatım cehenneme döndü. Uzak durun o çocuktan." Ne diyebilirdim ki? "Saçmalama, o bir çocuk," diye geveledim ve kısa bir süre sonra bahaneler uydurarak odadan çıktım. Hastaneden ayrılırken kararımı vermiştim. Artık bir şeyler yapmalıydım. Bu sessiz panik içinde yaşayamazdık. Cevaplar her şeyin başladığı o yerdeydi. Eve döndüğümde Aslı'ya "Ben o yetimhaneye geri dönüyorum," dedim. Aslı'nın yüzü dehşetle gerildi. "Hayır Murat, yapma. Kurcalama artık. Ne istiyorsa yapalım. Yeter ki bize zarar vermesin." "Bu böyle gitmez Aslı," dedim kararlı bir sesle. "Kızımızın ne olduğunu, yanında ne getirdiğini öğrenmek zorundayım." Aslı daha fazla itiraz edemedi. Ertesi sabah gün doğmadan yola çıktım. Saatler süren bir yolculuktan sonra o tanıdık, kasvetli kasabaya ve yetimhanenin paslı demir kapısına ulaştım. Müdür beni karşısında görünce hiç şaşırmadı. "Yine mi siz?" dedi bıkkın bir sesle. "Bana Elif'in ailesi hakkında her şeyi anlatacaksınız," dedim sesimi olabildiğince sert tutarak. "Gerçek ailesi. Bir kaza dediniz ama dosyada hiçbir detay yok. Kimdi bu insanlar?" Müdür bir an tereddüt etti. Sonra derin bir nefes alıp, "Bakın beyefendi," dedi. "O dosyanın boş olması bir hata değil. O kızın geçmişi. O bir sır. Ben de çok bir şey bilmiyorum. Ama bilmeniz gereken bir şey varsa, onu size anlatacak kişi ben değilim." "Kim o zaman?" "Kim anlatacak?" diye üsteledim. Adam sanki üzerinden bir yükü atar gibi,
Eski hademe Rasim amca, dedi. O Elif geldiğinde de buradaydı. Gidin ona sorun. Ama benden duyduğunuzu söylemeyin. Rasim amcanın evini bulduğumda bahçesinde odun kıran yaşlı bir adamla karşılaştım. Beni görünce baltayı yere bıraktı. Selam verdim, kendimi tanıttım. Ama Elif adını ağzımdan çıkardığım an adamın gün görmüş yüzü kireç gibi oldu. Gözlerinde yıllardır sönmemiş bir korkunun közü parladı. "O ismi anma evlat," diye fısıldadı etrafına korkuyla bakınarak. "Onun adını anma." İçeri buyur etti. Titreyen elleriyle bana bir bardak çay doldurdu ve anlatmaya başladı. O kızın ailesi belalıydı. Evlerinde onlardan olmayan, görünmeyen bir kadın vardı derlerdi. Elif doğduğunda o varlık çocuğu sahiplendi. Anası babası bir gece evlerinde çıkan yangında kül oldu. Ama itfaiye enkazı kaldırdığında Elif'i beşiğinin içinde tek bir yanık izi bile olmadan buldular. Komşular, alevlerin beşiğin etrafında bir kalkan gibi büküldüğünü anlatır durur. O varlık, o evin sahibiydi. Biz Elif'i o enkazdan kurtarıp devlete teslim ettik. Ondan kurtardık sandık. Ama meğer o da Elif'le birlikte gelmiş. Rasim amca sustuğunda, araba kullanırken geçtiğim o yollar, Aslı'nın korkuları, Selda'nın başına gelenler, oyuncakçı dükkanı. Her şey bir yapbozun parçaları gibi yerine oturdu. Biz yetimhaneden masum kimsesiz bir kızı evlat edinmemiştik. Biz kızını asla bırakmayan, öfkeli ve doğaüstü bir anneden çocuğunu çalmıştık. Rasim amcanın anlattıkları beynimin içinde bir yankı gibi dönüp duruyordu. Yangın. Kül olmayan bir bebek. Evin sahibi. Biz bir çocuğu değil bir felaketi evlat edinmiştik. Boğazım kurumuştu. Ellerim hala titriyordu. Gitmeden önce aklımdaki o son, o en çaresiz soruyu sormak zorundaydım. "Pekim," diye fısıldadım. "Ya kızı geri verirsek, aldığımız yere yetimhaneye bıraksak ne olur o zaman?" Rasim amca sanki bu soruyu bekliyormuş gibi acı acı gülümsedi. Bardağındaki soğumuş çaydan bir yudum aldı. "Evlat," dedi yorgun bir sesle. "Sen hiç o kızın yüzündeki boşluğu görmedin mi? O hayatı boyunca bir kez bile sevilmemiş. Şimdi siz varsınız. Onu aldığınız yere geri koysanız, o çocuk üzülür, değil mi? Kalbi kırılır. Sen o varlığın, kızının kalbi kırılınca neler yaptığını daha yeni Selda'da görmedin mi? O kadının saçları gitti, kemiği kırıldı. Siz kızınızı terk ederseniz, o cin annenin öfkesinin bu sefer kime yöneleceğini, ne yapacağını aklın kesiyor mu?" Sözleri yüzüme bir tokat gibi çarptı. Cevap belliydi. Çıkış yoktu. Rasim amcaya teşekkür edip titrek adımlarla evden çıktım. Arabaya bindiğimde direksiyona yapışmış, dakikalarca sadece boşluğa baktım. Geri döneceğimiz o ev artık bizim yuvamız değil, bir canavarın eviydi. Yol boyunca tek kelime etmedim. Sadece arabanın motor sesi ve benim hızlanan kalp atışlarım vardı. Tam kasabadan çıkmış, ıssız ana yola girmiştim ki arabanın radyosu kendi kendine açıldı. Cızırtılı bir sesin ardından neşeli olması gereken ama korkunç bir şekilde yavaş çalınan eski bir çocuk şarkısı duyulmaya başladı. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Melodisi arabanın içini bir mezar ilahisi gibi doldurdu. Radyoyu kapatmak için elimi uzattığımda şarkı aniden kesildi ve yerine sadece boğuk bir cızırtı kaldı. Arabanın arka koltuğunda gölgeler beliriyor, daha sonra kayboluyordu. Önüme kaç tane küçük çocuk fırladı saymadım bile. Eve vardığımda Aslı beni kapıda bekliyordu. Yüzündeki umut dolu ifade benim suratımı gördüğü an yerini korkuya bıraktı. İçeri geçtik, oturduk. Ona Rasim amcanın anlattığı her şeyi, yangını, Elif'in gerçekte kim olduğunu, o varlığın bir anne gibi onu sahiplendiğini, her detayıyla anlattım. Aslı bir kelime bile etmeden dinledi. Hikaye bittiğinde sessizce ağlamaya başladı. "Ne yapacağız Murat?" diye fısıldadı. "Ne yapacağız biz? O gece umutsuzca bir çözüm aradık.
Aslı saatlerce bilgisayarın başında oturdu. Çocuğa musallat olan dişi cin, kan bağı büyüsü gibi kelimelerle internetin en karanlık köşelerinde gezindi. Ama bulduğu her şey, birbirinin tekrarı olan anlamsız forum yazılarından ve sahtekar medyumların telefon numaralarından ibaretti. Aradığımız cevap Google'da yazmıyordu. Çaresizlik içinde aklıma son bir umut geldi. Babam. Bizim kadar modern düşünmezdi. Köyde büyümüştü. Bu tür halk inançlarına en azından kulak aşinalığı vardı. Onu arayacaktım. Aslı babamı arayacağım, dedim. Ama her şeyi anlatamam. Sadece bir arkadaşımın başı dertteymiş gibi anlatacağım. Aslı başıyla onayladı. Telefonu elime aldım. Babamın numarasını tuşladım. Telefon çaldı ve babamın o güven veren sesi duyuldu. "Oğlum, hayırdır bu saatte?" "İyidir baba, nasılsın?" dedim sesimin titrememesine özen göstererek. "Ya, seni bir şey için aradım. Benim bir arkadaş var, ailesiyle birlikte. Evlerinde tuhaf olaylar yaşıyorlarmış. Geceleri sesler, eşyaların yer değiştirmesi gibi. Anlarsın ya, doğaüstü şeyler. Sizin oralarda bu işlerden anlayan, güvenilir biri var mıdır diye bir sorayım dedim." Babam bir an sessiz kaldı. "Allah esirgesin," dedi. "İşi zor o arkadaşının. Dur bakalım." Tam babam bir şeyler söyleyecekken, telefon hattında bir parazitlenme başladı. Cızırtı giderek arttı. "Alo baba?" "Sesin gelmiyor," dedim. Cızırtının arasından babamın sesinin yerine ince ve ürkütücü bir ses sızdı. Bir çocuğun kıkırdaması gibiydi. Aniden o kıkırdama kulakları tırmalayan, metalik ve insanlık dışı bir çığlığa dönüştü. Dehşetle telefonu kulağımdan çektim. O an telefon kapandı. Arama sonlandı. "Aslı ne oldu?" diye yerinden fırladı. Daha cevap veremeden telefonum tekrar çaldı. Arayan babamdı. Titreyen elimle açtım. "Oğlum, hat bir anda kesildi. Ne oldu, iyi misin?" dedi. Sesinde endişe vardı. O ne çığlığı duymuştu, ne de çocuk sesini. "İyiyim baba, hat gitti birden. Şebeke sorunu herhalde," diye yalan söyledim. "Hah, neyse," dedi babam. "Dediğim gibi bu işler şakaya gelmez. Arkadaşına söyle, bizim köyün dışında ormanın içinde tek başına yaşayan yaşlı bir hoca var. Adı Yusuf Hoca. Kimse pek bilmez ama deden zamanında onun için toprağın altını da üstünü de bilir," derdi. Bir adresi yok. Sadece köye gelip Yusuf Hoca'nın kulübesi diye sorsun, gösterirler. Ama dikkatli olsun. Herkesin harcı değildir o hocayla konuşmak. Babamın telefonda verdiği o isim ve tarif, beynimin içinde bir çivi gibi çakılı kalmıştı. Yusuf Hoca. O gece Aslı'yla tek kelime etmeden oturduk. Artık ne internete bakıyorduk ne de kendi aramızda fısıldaşıyorduk. Biliyorduk. Cevap aradığımız yer, bu dünyanın bildiğimiz kısmında değildi. Ertesi sabah Aslı'ya, "Ben babamların köye gidiyorum," dedim. Olanları gizleyecektim. Babamın bu işe karıştığımı bilmesini istemiyordum. Aslı itiraz etmedi. Sadece gözlerinde hem korku hem de bir umut kırıntısıyla başını salladı. Babamın tarif ettiği gibi köyün içine girmeden orman yoluna saptım. Saatler süren bir arayıştan sonra iki dağın arasında sıkışıp kalmış, bacası zar zor tüten o küçük kulübeyi buldum. Kapıyı çaldığımda karşıma çıkan yaşlı adam, filmlerdeki gibi heybetli bir hoca değildi. Yüzü toprağın rengini almış, elleri nasırlı, gözleri ise bir kartal kadar keskindi. "Buyur evlat," dedi. Sesinde yılların yorgunluğu vardı. "Yusuf Hoca ile görüşecektim," dedim. Adam gözlerini gözlerime dikti. "Anlat," dedi sadece. O an babamın tembihlediği gibi bir arkadaşımın derdi var yalanına sığınmaya çalıştım. Evdeki sesleri, tuhaf olayları anlattım. Hoca beni sabırla tek kelime etmeden dinledi. Ben sustuğumda o keskin gözleriyle yüzüme baktı. "Arkadaşının derdi değil bu evlat," dedi sakince. "Senin gözlerinde yazıyor her şey. O evdeki ağırlık senin omuzlarına çökmüş. Yalanla şifa aranmaz. Gidelim birlikte evine. Görelim bakalım derdin neymiş." O an nutkum tutuldu. Akşam olduğunda
Yusuf Hoca'yı arabamla gizlice şehre evimize getirmiştim. Hoca arabadan indiği an, daha eve adımını bile atmadan duraksadı ve bizim dairenin olduğu kata doğru baktı. Yüzünü hafifçe buruşturdu. Kapıyı açıp içeri girdiğimiz an, Elif'in odasından tiz bir ağlama sesi yükseldi. "Aslı, az önce uyuyordu," diye fısıldadı dehşetle. Yusuf Hoca, elindeki eski tesbihi çekerek salona doğru yürüdü. Elif'in odasının önünden geçerken, içerideki ağlama sesi öfkeli bir çığlığa dönüştü. Hoca duraksamadan salona geçti, yere oturdu ve bize de oturmamızı işaret etti. "Kızına yaklaşmayacağım," dedi. "Ondan değil, evden alacağım ne varsa." Hoca yanında getirdiği küçük bir bakır tastaki suya bir şeyler okumaya ve fısıldamaya başladı. Tam o sırada salondaki koltuklardan biri devrildi ve etrafa böcekler saçıldı. Aslı küçük bir çığlık attı. Hoca istifini bozmadan okumasına devam etti. Okudukça kapalı olan pencerelerden içeriye soğuk bir rüzgar sızmaya, perdeleri havalandırmaya başladı. Elif'in odasından gelen çığlıkların arasında artık başka bir ses daha vardı. Boğuk, öfkeli bir kadın ağlaması gibiydi. Evin içindeki sıcaklık hissedilir derecede düşmüştü. Masanın üzerinde duran su bardağının üzerinde kendi kendine ince bir çatlak oluştu ve bardak yavaşça ikiye ayrıldı. Yusuf Hoca aniden okumayı kesti. Derin bir nefes aldı. Alnındaki teri sildi. Yüzü yorgun ama ifadesi netti. Bize döndü. "Bu bilindik bir musallat değil," dedi. "Ne o zaman hocam?" diye atıldım. Kalbim göğüs kafesimi zorluyordu. "Bu bir sahiplik," dedi hoca. "O kız, o yalnız değil. Yanındaki varlık ona sonradan bağlanmamış. Onu kendi kızı, kendi kanı bellemiş. Bir anne gibi sahiplenmiş." Gözlerini doğrudan bana çevirdi. "Ben bu mührü bozamam. Bu düğümü çözemem. Benim ilmimi aşar bu. Bu basit bir cin değil." Hoca ayağa kalkmak için hazırlandı. "Boyut tek bir şey söyleyeyim," dedi kapıya doğru yürürken. "Bu varlığı ondan zorla ayırmaya kalkarsanız, o fidan kurur gider. Kızı kaybedersiniz." Kapıyı açıp arkasına bile bakmadan gitti. Aslı'yla ben, kararan evimizin ortasında o korkunç teşhisle baş başa kalmıştık. Kurtuluş sandığımız kapı yüzümüze daha beter bir cehennemin gerçeğiyle kapanmıştı. Yusuf Hoca gittiğinde, Aslı'yla ben kapının önünde, kendi evimize girmeye korkan iki yabancı gibi kala kaldık. Hoca gitmişti. Yanında umut kırıntılarını da götürmüş, geriye sadece o acı teşhisi bırakmıştı. "Bu bir sahiplik. Kızı kaybedersiniz." İçeri girdiğimizde evdeki hava daha da ağırlaşmış gibiydi. Sanki hocanın okuduğu dualar, varlığı bir anlığına bastırmış ama şimdi o, eskisinden daha öfkeli bir şekilde geri dönmüştü. Salona geçtik. Konuşacak gücümüz yoktu. Sadece oturduk ve dinledik. Önce üst kattan, Elif'in odasından gelen o boğuk kadın ağlaması yeniden başladı. Ama bu sefer yalnız değildi. Ağlamanın arasında, sanki başka bir odadan geliyormuş gibi yeni doğmuş bir bebeğin ağlama sesini duymaya başladık. Aslı elleriyle kulaklarını kapattı. Bu bizim hiç sahip olamadığımız çocuğun sesi," diye fısıldadı. O an salondaki ağır, ahşap koltuklardan biri sanki altından görünmez bir dev kalkıyormuş gibi gıcırtılarla sarsılmaya başladı. Koltuk zemin üzerinde yavaşça ileri geri sallanırken altından çıkan yüzlerce siyah, parlak böcek bir halı gibi parkenin üzerinde yayılmaya başladı. Ne bir hamam böceğiydi ne de başka bildiğimiz bir tür. Sessizce bir ordu gibi odanın dört bir yanına dağıldılar. Aslı çığlık atarak ayağa fırladı. Ben de onu kolundan tutup mutfağa çektim. Işığı açtığımda mutfakta her şey normaldi. Salona geri baktığımızda ise ne sallanan bir koltuk vardı ne de tek bir böcek. Her şey yerli yerindeydi. Ama ikimiz de görmüştük. Bu bir hayal değildi. Varlık artık bizimle oyun oynamaya başlamıştı. Gece yarısına doğru tam bu kabusun hiç bitmeyeceğini düşünürken dış kapı sertçe çalındı. 3 kez. Güçlü ve sabırsız bir vuruş. Aslı korkuyla bana baktı. "Kim bu saatte?" "Bilmiyorum," dedim ama
içimdeki ses bunun hayra alamet olmadığını söylüyordu. Yavaşça kapıya yürüdüm. Delikten baktım. Gördüğüm yüzle kanım dondu. Babamdı. Ama yüzünde o her zamanki şefkatli ifadeden eser yoktu. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Kapıyı açar açmaz babam beni kenara itip içeri daldı. "Demek bana yalan söyledin," diye kükredi. "O hoca kılıklı adam aradı, her şeyi anlattı. Başına ne işler açtığının farkında mısın sen?" "Baba, yemin ederim anlatacaktım. Bir yolunu arıyordum," diye kekeledim ama beni dinlemiyordu. Gözleri salonun köşesinde olan biteni sessizce izleyen Elif'e takıldı. Babamın yüzündeki o korkunç öfke Elif'i gördüğü an silindi. Yerini tuhaf, şefkatli bir gülümsemeye bıraktı. Elif'in yanına yürüdü. Önünde diz çöktü ve başını okşadı. "Benim güzel torunum," dedi. "Korkma sen bu deliden." Elif, normalde yabancılara karşı bu kadar çekingenken hiç beklemediğim bir şey yaptı. Babamın boynuna sarıldı. Ona o kadar sıcak, o kadar sevgiyle yaklaştı ki sanki yıllardır tanıdığı dedesi gelmiş gibiydi. Ben ve Aslı donmuş bir halde bu akıl almaz sahneyi izliyorduk. Tam o sırada babamın kucağındaki Elif'in gözleri kapandı. Sanki bir anlığına uykuya daldı. Ve saniyesinde gözleri fal taşı gibi yeniden açıldı. Ama o gözler Elif'in masum gözleri değildi. İçi boş ve karanlıktı. "Anne!" diye bağırdı. Sesi bir çocuğun sesi değil, onlarca sesin birleştiği korkunç bir çığlıktı. Şimşek hızıyla babamın kucağından fırladı. O ana kadar nerede olduğunu görmediğim, mutfak tezgahından alınmış parlak bir bıçak elindeydi. Gözümün önünde Aslı'nın üzerine atıldı ve bıçağı doğrudan karnına sapladı. Her şey bir saniyede oldu. Aslı'nın acı dolu çığlığı, Elif'in öfkeli haykırışları. "Baba!" diye bağırdığımı hatırlıyorum. Tam o anda babamın olduğu yerde aniden güçlü bir rüzgar esti. Perdeler havalandı ve o, geldiği gibi bir anda ortadan kayboldu. Ben şok içinde yere yığılan Aslı'ya doğru atıldım. "Aslı, iyi misin?" Onu yerden kaldırmaya çalışırken Aslı'nın gözleri dehşetle benim arkama bakıyordu. "Murat," diye kekeledi. Baban seni bıçakladı." "Ne babası, Elif yaptı," dedim ama Aslı beni duymuyordu. "Elif kucağındaydı. Baban elindeki bıçakla sana doğru geldi ve..." Cümlesi yarıda kesildi. Çünkü tam o anda karnımın sol tarafında, kaburgalarımın altında, hayatımda hissettiğim en keskin, en yakıcı acıyı hissettim. Gözlerimi aşağı indirdiğimde tişörtümün hızla kırmızıya boyandığını gördüm. Aslı'nın üzerinde tek bir çizik bile yoktu. Ama ben, kanlar içinde yere yığılırken son gördüğüm şey odasının kapısında durmuş, olan biteni o boş gözleriyle izleyen Elif'ti. Karnımdaki o hayali bıçağın yakıcı acısı yerini odanın zemininden gelen bir soğukluğa bıraktı. Gözlerimi açtığımda yerde değil, salondaki koltukta oturuyordum. Nefes nefeseydim. Ellerimle panik içinde karnımı, göğsümü yokladım. Kan yoktu. Yırtık bir tişört, bir yara izi. Hiçbir şey. "Aslı!" diye fısıldadım. Sesim odanın diğer köşesinden gelen boğuk hıçkırıklarla karşılık buldu. Aslı dizlerini kendine çekmiş, bir sandalyenin dibine çökmüş, sessizce ağlıyordu. "Gördüm," diye fısıldadı başını kaldırmadan. "Ben de gördüm Murat." İkimizin de aynı anda gördüğü bir halüsinasyon. Bu delirmekten daha beterdi. Aklımıza gelen ilk şey aynıydı. Elif. Odasının kapısına nasıl fırladığımızı hatırlamıyorum. Kapıyı açtık. Oda boştu. Yatağı sanki içinde hiç yatılmamış gibi düzgündü. O an hissettiğimiz panik, az önce yaşadığımız o doğaüstü dehşetten daha keskindi, daha gerçekti. Bu bir anne babanın en somut korkusuydu. "Elif!" diye bağırdı Aslı. Evin içinde oradan oraya koşturmaya başladık. Banyoya, mutfağa, bizim odamıza, yoktu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Tam Aslı'nın dizlerinin bağı çözülüp yere yığılacakken
evin giriş kapısından yumuşak bir tık sesi geldi. Kapı sanki hiç kilitlenmemiş gibi yavaşça aralandı ve eşikte Elif belirdi. Üzerinde pijamaları vardı. Yüzünün bir yanında ve ellerinde kurumaya yüz tutmuş taze çamur parçaları vardı. Bize sanki sabah uykusundan yeni uyanmış gibi o her zamanki ifadesiz yüzüyle baktı. Sonra tek kelime etmeden yanımızdan geçip doğruca odasına yürüdü. Aslı bir anlık dona kaldıktan sonra annelik içgüdüsü korkusuna galip geldi ve peşinden koştu. Birkaç dakika sonra banyodan Aslı'nın Elif'in çamurlu ellerini yıkarken çıkardığı su sesi gelmeye başladı. Bense salonda Elif'in parkenin üzerine bıraktığı o küçük çamurlu ayak izlerine baka kaldım. Neredeydi? O çamur nereden gelmişti? Bu soruların cevabını bilmemenin getirdiği çaresizlik, mideme bir kramp gibi saplandı. O gece evde kimse uyumadı. Aslı Elif'i yatağına yatırdıktan sonra salona, yanıma geldi. Tek kelime etmeden oturduk. Saatler geçti. Şafak sökmeye yakın, Aslı bitkinliğe yenik düşüp koltukta uyuyakaldı. Bense sabaha kadar oturdum. Duvardaki saatin tik taklarını ve kendi kalbimin atışlarını dinledim. Aslı'yı uyandıran, gün ışığı değil, kendi çığlığı oldu. Öyle bir çığlıktı ki, sanki ruhu bedeninden sökülüyormuş gibiydi. Yanına fırladım. Omuzlarından sarstım. "Aslı, Aslı uyan, ne oldu?" Gözlerini açtığında bana değil, benim arkamdaki boşluğa bakıyordu. Göz bebekleri dehşetle büyümüştü. Hıçkırıklara boğuldu. "Rüya, rüya değildi Murat," diye kekeledi. Bana her şeyi gösterdi. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Kim neyi gösterdi? Aslı titreyen elleriyle yüzünü kapattı. "O," dedi. "Elif'i sahiplenen o varlık." Ve anlatmaya başladı. Rüyasında kendisini hem Elif'in odası hem de zifiri karanlık, nemli bir mağara olan bir yerde bulmuş. Elif yatağında huzurla uyuyormuş ve yatağının başında o resimlerdeki gölge duruyormuş. Ama bu sefer bir karaltı değilmiş. Uzun boylu, zayıf, hatları belli belirsiz bir kadın suretindeymiş. Varlık Aslı'ya dönmüş, konuşmamış. Düşünceleri buz gibi bir sel gibi Aslı'nın beynine dolmuş. Ona bir dizi görüntü göstermiş. "Seni gördüm Murat," dedi Aslı bana sarılarak. "Araban otobanda alevler içinde kalmıştı." Sonra onun sesi geldi zihnime. "Eğer kızım babasının onu artık sevmediğini hissederse," dedi. Aslı'nın nefesi kesildi. Sonra beni gösterdi. Bu evin içinde tek başıma. Duvarlar üzerime geliyordu. Aklımı yitirmiştim. Kendi kendime konuşuyordum. Sesi yine geldi. "Eğer kızım yeni annesinin onu istemediğini düşünürse," hıçkırıkları şiddetlendi. En sonunda Elif'in yatağını gösterdi. Boştu. Yatak bomboştu Murat. Ve sesi son kez geldi. "Ve eğer onu benden ayırmaya kalkarsanız, onu bir daha asla bulamazsınız." Aslı anlatacakları bittiğinde, bitkin bir halde omuzuma yığıldı. "O söyledi Murat," diye ağlıyordu. "Elif'i bir daha üzersek, rüyamda gösterdikleri gerçek olacakmış. O söyledi. O Elif'i bizden alacakmış." Aslı'nın rüyasında duyduğu o buz gibi tehditler, evimizin yeni anayasası olmuştu. O geceden sonra korku artık sadece geceleri gelen bir misafir değil, bizimle aynı masaya oturan, aynı havayı soluyan bir aile ferdiydi. Aslı'yı sakinleştirmeye çalıştım ama kelimelerim boşlukta yankılanıyordu. İkimiz de biliyorduk ki bu, teselliyle geçiştirilecek bir durum değildi. Ertesi gün son bir umutla, titreyen ellerle Yusuf Hoca'yı aradım. Aslı'nın rüyasını, varlığın tehditlerini, o anne gibi sahiplenme halini anlattım. Hocanın hattın diğer ucundaki sessizliği bile ağırdı. "Evlat," dedi sonunda, "benim ilmimin hududu buraya kadar. Bu varlık benim dualarımla bu evden gidecek bir musallat değil. Bu daha kadim, daha köklü bir bağ. Ama İstanbul'da bu eski ilimlerin tozlu kitaplarını yutmuş biri var, Çetin Bey. Üniversiteden emekli oldu ama aklı hala o görünmez alemde çalışır. Belki o,
bu düğümün adını koyar. Bu bir tavsiyeden çok bir vedaydı. Yusuf Hoca davadan çekiliyordu. Çetin Bey'in Kadıköy'deki eski kitaplar ve antika haritalarla dolu çalışma odasına girdiğimizde başka bir dünyaya adım atmış gibiydik. Adam, Yusuf Hoca gibi manevi değil, akademik bir bilgelikle yaklaştı. Bizi saatlerce dinledi, notlar aldı, eski lisanlarda yazılmış kitapları karıştırdı. Sonunda gözlüğünü çıkarıp masaya bıraktı ve bize o yıkıcı teşhisi koydu. "Evet, bu bir sahiplik," dedi. "Ama sıradan bir cin değil. Sizin karşılaştığınız, eski kayıtlarda adı geçen nadir bir tür. Kulyas kabilesinden. Son derece sahiplenicidirler. Kendilerine sahiplik bağıyla seçtikleri varlığa, hayatları pahasına bağlanırlar. Onun mutluluğunu sağlamak, onların tek varoluş sebebidir. Ama onların mutluluk anlayışı bizimki gibi değildir. Onlar için mutluluk, engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Ve onlar, engelleri gaddarca ortadan kaldırır." Çetin Bey, bize acı gerçeği bir cerrah soğukkanlılığıyla söyledi. "Bu varlıktan kurtulamazsınız. Onu kovmaya çalışmak, kızınızın canına kastetmektir. Çünkü o bağ, sizin evlatlık bağınızdan daha güçlü, daha derindir. Tek çareniz, onunla yaşamayı öğrenmek. Onu öfkelendirmemek. Yani, kızınızı hayatınız pahasına mutlu etmek. Çünkü kurtulmaya çalışsanız da, onu mutsuz etseniz de, her iki yol da sizin için ölümle eşdeğer." O gece Aslı'yla eve döndüğümüzde, aramızda tek bir kelime bile konuşmadan bir karar verdik. Madem kurtuluş yoktu, o zaman oynayacaktık. Madem bir tiyatronun içindeydik, o zaman hayatımızın en iyi performansını sergileyecektik. O günden sonra evimizde sahte bir mutluluk tiyatrosu başladı. Yıllar geçti, o tiyatronun perdesi hiç kapanmadı. Elif ne isterse yaptık, ne isterse aldık. O sessiz içine kapanık kız gitti. Yerine her istediğinin anında yapılmasına alışmış, sonuçlarını hiç düşünmeyen bir ergen geldi. Sorumsuzdu. Çünkü hayatında hiç sorumluluk almak zorunda kalmamıştı. İstekleri bizim için birer emirdi. Bir babanın kızına karıştığı gibi karışamadım ona. Eve geç geldiğinde "Neredeydin kızım?" diyemedim. Çünkü o gece Elif üzülürse, onu üzen her kimse, ertesi gün başına bir felaket geleceğini biliyordum. Lisede erkek arkadaşları oldu. Bir tanesini bile gözüm tutmadı. Ama tek kelime edemedim. "O çocuk tekin değil, ondan uzak dur," diyemedim. Çünkü benim o cümlem, o çocuğun ehliyetine, sağlığına, hatta canına mal olabilirdi. Bir keresinde sevgilisi onu terk ettiğinde, Elif bir hafta odasından çıkmadı. Bir hafta sonra, çocuğun ailesiyle birlikte bir tatil yolunda arabalarının frenlerinin boşaldığı haberini aldık. O günden sonra Elif'in kalp kırıklıkları benim için ölüm fermanı demekti. Tek duam o varlığın bize doğrudan zarar vermemesi oldu. Ama varlığını hep hissettiriyordu. Bazen Aslı'yla fısıldaşarak tartıştığımız bir anda aramızdan buz gibi bir rüzgar eserdi. Gece ben su içmeye kalktığımda, salondan geçtiğim sırada arkamdaki kapı yavaşça kapanırdı. Bunlar, "Sizi izliyorum, kuralları unutmayın," demenin sessiz yoluydu. Aslı'yla ilişkimiz, bu tiyatronun en büyük kurbanı oldu. Sevgimiz, saygımız, her şeyimiz o bitmeyen gerilimin altında eriyip gitti. Artık karı koca değil, aynı hücreyi paylaşan iki mahkumduk. Geceleri kapalı kapılar ardında, sesimizi çıkarmadan kavga ederdik. Aslı fısıldayarak, "Yine en pahalı telefonu istemiş, kredi kartında limit kalmadı, ne yapacağız?" derdi. Ben de aynı fısıltıyla, "Ne yapacağız Aslı? Yok mu diyeceğiz? Yok deyince ne olacağını unuttun mu?" diye cevap verirdim. Omuzlarımızdaki yük o kadar ağırlaşmıştı ki artık birbirimize destek olmak yerine birbirimizi de aşağı çekiyorduk. Ev bizim için bir yuva değil, Elif'i ve onun görünmez, gaddar annesini memnun etmek zorunda olduğumuz bir tapınaktı. Biz de o tapınağın ruhları çoktan ölmüş iki kölesiydik. O sahte mutluluk tiyatrosunun perdesi
lise koridorunda kopan bir gürültüyle yırtıldı. Elif artık bir ergendi. Sessizdi ama o sessizliğin ardında bizim asla anlayamayacağımız fırtınalar vardı. Sorun, okuldaki popüler çocuklardan Koray'ın Elif'in yetimhaneden geldiğini öğrenip, bunu tüm okulun olduğu bir sosyal medya grubunda alaycı bir şekilde yaymasıyla başladı. Ertesi gün koridorda herkesin gözü önünde Koray ve arkadaşları Elif'in önünü kesip onunla dalga geçtiler. "Annen baban nerede senin? Kimsesiz," gibi zalimce laflar ettiler. Elif'in anlattıkları bunlardı en azından. Elif'in o anki yüzünü hiç görmedim ama hayal edebiliyorum. Çünkü o gün okul müdürü beni aradığında sesindeki o resmi ve bıkkın ton olacakların habercisiydi. "Murat Bey," dedi müdür. "Kızınız Elif, okulda Koray adında bir öğrencimizle tatsız bir tartışma yaşamış. Üslubu kesinlikle yanlış. Onun da velisini aradım. Ancak Elif de çocuğun üzerine yürümüş, sessiz kalmamış. Okulun düzeni gereği olaya karışan iki tarafa da uyarı cezası vermek durumundayım." Telefonun diğer ucunda dona kaldım. "Ceza mı?" diye kekeledim. "Hocam, ama siz de söylüyorsunuz, diğer çocuk başlatmış." "Murat Bey, kurallarımız nettir," diye sözümü kesti. "Kavganın parçası olmak da bir disiplin suçudur. Lütfen kızınızla siz de konuşun." Telefonu kapattığımda ellerim titriyordu. Aslı'ya durumu anlattığımda yüzü bembeyaz kesildi. O da biliyordu. Bu sadece bir uyarı cezası değildi. Bu imzalanmış bir ölüm fermanıydı. Elif o akşam eve geldiğinde ağlamıyordu. Bu daha kötüydü. Yüzünde buzdan bir ifadeyle odasına kapandı ve sabaha kadar çıkmadı. İlk haber ertesi sabah geldi. Okuldan aradılar. Müdür bey gece okulda tek başına çalışırken koridordaki devasa metal dolapların bilinmeyen bir nedenle üzerine devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 2 bacağı da kırılmıştı. Tesadüf diyorlardı. Biz ise bunun ilk bedel olduğunu biliyorduk. Müdür adil davranarak Elif'e de ceza vermişti. Ve dişi cin adaletsizliği affetmiyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl darbe o günün akşam haberlerinde geldi. "Şile yolunda feci kaza," diyordu spiker. Tanınmış iş adamı ve ailesini taşıyan araç, görgü tanıklarının ifadesine göre aniden yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Koray ise ve ailesinden kurtulan olmadı. O an televizyonun fişini çektim. Aslı'nın ağzından boğuk bir hıçkırık koptu. Bu daha önceki fren patlaması olayı gibi değildi. O çocuk kurtulmuştu. Varlık sadece Elif'i üzeni değil, onun soyunu da yeryüzünden silmişti. Yıllardır içimde biriktirdiğim her şey patladı. "Biz neye dönüştük Aslı?" diye bağırdım. İlk defa o evde sesimi yükselterek. "Katil olduk biz. O canavarın suç ortaklarıyız artık. Bir ailenin kanı var ellerimizde." Aslı sadece ağlıyordu. "Ne yapabilirdim Murat? Ne yapabilirdik?" "Bilmiyorum," diye kükredim. "Ama bu şekilde yaşayamam. Bir yolu olmalı. Ölüm olsa bile bu şekilde yaşamaktan iyidir." O gece Aslı'ya haber vermeden evden çıktım. Arabaya atladığım gibi ezberimdeki o adrese İstanbul'a Çetin Bey'in kapısına sürdüm. Kapısını gece yarısı çaldığımda adam beni karşısında perişan bir halde görünce şaşırmadı. Sanki bekliyormuş gibiydi. Bir aile yok oldu hocam," dedim içeri girer girmez. "Benim yüzümden. Artık dayanamıyorum. Bir yolu olmalı. Yalvarırım." Çetin Bey'in yüzü her zamankinden daha ciddiydi. Kütüphanesindeki kilitli bir ahşap dolaba yürüdü ve içinden sayfaları sararmış, cildi dağılmak üzere olan eski bir kitap çıkardı. Kitabı masanın üzerine koyduğunda odadaki havanın ağırlaştığını hissettim. "Eski yasaklı bir ilimdir bu," dedi fısıltıyla. "Herkes bilmez. Bilen de konuşmaya cesaret edemez. Adı takas ayini." Kitabın bir sayfasını açtı. "Mantığı basittir," diye devam etti. "Varlığa sahiplendiği şeyden daha değerli, daha arzulayacağı bir adak sunarsın. Eğer adağı kabul ederse eski kurbanını serbest bırakır ve yeni adağı alır." Gözlerimin içine baktı. Ama kendine anne diyen,
kızını hayatının merkezine koymuş kadim bir varlığa, evladından daha değerli ne sunabilirsin ki Murat? Bu sorunun cevapsızlığı, o anki çaresizliğimden daha ağırdı. Çetin Bey, parmağıyla kitabın altındaki küçük, kan kırmızısı mürekkeple yazılmış bir notu gösterdi. "Ve unutma," dedi, sesi buz gibiydi. "Bu ritüelin de ağır bedelleri vardır. Takas her zaman iki taraflıdır. Bir şey verirsin ama o da senden bir şey alır. Bazen aklını, bazen ruhunu, bazen de en sevdiğin insanın canını." Gözlerimi o eski sayfadan alamıyordum. Bir kurtuluş yolu bulmuştum. Ama o yol, cehenneme açılan bir başka kapıdan başka bir şeye benzemiyordu. Çetin Bey, o tozlu kitabın kapağını kapatırken sanki bir tabutun kapağını kapatıyormuş gibi bir ses çıktı. Gözlerini bana dikti. "Bu ayin karanlıkla kumar oynamaktır Murat," dedi. Sesi ciddiyetini hiç kaybetmemişti. "Zarı atarsın ama ne geleceğini asla bilemezsin. Ters tepebilir. Varlık, sunacağın adağa bir hakaret olarak görüp reddedebilir. O zaman hem kızı hem de adağa sunanı, ikisini birden alır. Bu yola çıkmadan önce kaybedeceklerini iyice düşün." O gece eve döndüğümde Aslı'ya Çetin Bey'in o son umut kırıntısını, o zehirli ilacı anlattım. Takas ayinini. Aslı'nın yüzü bir hayalet görmüş gibi bembeyaz kesildi. "Delirdin mi sen?" diye fısıldadı. Sesi titriyordu. "Hayır, asla. Oynamaya devam edeceğiz Murat. Başka yolu yok. Böyle idare edeceğiz." O an Aslı'nın ne kadar korktuğunu, ne kadar kırılgan olduğunu gördüm. "Düşüneceğim," dedim. Ama o an ikimiz de biliyorduk ki bu tiyatro sonsuza dek süremezdi. O günden sonra ben eski Murat olamadım. Elif'e eskisi gibi davranamıyordum. Ona baktığımda artık masum bir kızı değil, bir ailenin ölüm fermanını, hayatımızı çalan bir canavarın kilidini görüyordum. Ona karşı soğuk ve mesafeliydim. Gülümseyemiyor, oyunlarına katılamıyordum. Elif bu değişimi anında hissetti. "Neyin var baba?" diye soruyordu sürekli. "Neden bana sarılmıyorsun?" Bense her seferinde "Bir şey yok kızım, iş yerinde canım sıkkın," deyip ondan kaçıyordum. Ben ondan uzaklaştıkça evdeki o görünmez tehdit yönünü tamamen bana çevirdi. Artık paranormal olaylar tüm eve değil, sadece bana odaklanmıştı. İşe gitmek için arabamın anahtarlarını aradığımda 1 saat sonra ceketimin astarının içine dikilmiş halde buluyordum. Gece banyoda aynaya baktığımda bir anlığına kendi yansımamın yerine yaşlanmış, çökmüş bir adamın suretini görüyordum. Yalnız kaldığımda ensemde buz gibi bir nefes hissediyordum. Elif'in istekleri de değişmişti. Büyüdükçe daha karmaşık, daha acımasız arzuları oluyordu. Artık sadece pahalı oyuncaklar istemiyordu. Babasının bu soğukluğuna üzülüyor, sonra da sanki ondan intikam alırcasına beni cezalandırmak için imkansız taleplerde bulunuyordu. Beni en zayıf yerimden parayla sınıyordu. "Babacığım, okuldaki herkes yurt dışına tatile gidiyor." ya da "Filanca arkadaşımın kendine ait bir atı varmış," gibi cümleler kuruyordu. Bu istekleri yerine getiremeyeceğimi söylediğimde suratını asıyor, odasına kapanıyordu. Ve o sustuğu an bana yönelik o görünmez işkence daha da artıyordu. Varlık, kızının mutsuzluğunun bedelini doğrudan bana ödetiyordu. Aslı kocasının cinin yeni hedefi olduğunu, yavaş yavaş deliliğe sürüklendiğini görüyordu. Geceleri ben uyurken beni izlediğini, sessizce ağladığını biliyordum. Aramızdaki sevgi çoktan ölmüştü. Ama belki de vicdan azabı ve o eski günlerin son kırıntısı onu son ve en korkunç adımı atmaya itti. Bir salı akşamıydı. İşten eve geldiğimde evde tuhaf bir sessizlik vardı. Elif okuldan bir arkadaşına kalmaya gitmişti. Aslı evde yoktu. Mutfak masasının üzerinde bana yazılmış bir zarf duruyordu. Kalbim sanki olacakları bilirmiş gibi göğüs kafesime vurmaya başladı. Zarfı açtım. Aslı'nın el yazısıyla yazılmış o mektubu okumaya başladım. "Murat, bu mektubu okuduğunda ben çoktan gitmiş olacağım. Nereye diye sorma. Artık bir önemi yok. Bittiğini biliyorum.
Aramızdaki sevgi, saygı, umut. Hepsi o evde, o korkuyla birlikte eriyip gitti. Birbirine katlanamayan iki yabancıya dönüştük. Ama bu benim suçumdu. O çocuğu en çok ben istedim. Yıllarca sana baskı yaptım. Seni o yetimhanenin kapısına ben götürdüm. Seni ve bu aileyi bu cehenneme ben sürükledim. Bu yüzden bu borcu ödemek de bana düşüyor. Çetin Bey'in bahsettiği o ayini yapmaya gidiyorum. Varlığa, kızından daha çok isteyebileceği bir şeyi, bir anneyi, bir yoldaşı sunacağım. Belki o zaman seni rahat bırakır. Belki o zaman özgür kalırsın. Kurtulacaksın, hakkını helal et. Aslı, mektup titreyen ellerimden yere düştü. Beynim uğulduyordu. Hayır, diye fısıldadım. Hayır, bunu yapamazsın. Nereye gitmiş olabilirdi? Çetin Bey'e. Ritüelin son detaylarını öğrenmek için ona gitmiş olmalıydı. Bir an bile düşünmedim. Evin anahtarlarını kaptığım gibi kendimi dışarı attım. Arabaya doğru koşarken ciğerlerime dolan havanın değil, saf bir korkunun olduğunu hissediyordum. Aslı'ya bir şey olacaktı. Ve ben yine çok geç kalıyordum. İstanbul'un gece ışıkları arabanın camında birer leke gibi akıp gidiyordu. Direksiyonu o kadar sıkıyordum ki parmak boğumlarım bembeyaz kesilmişti. Beynim tek bir düşünceye kilitlenmişti. Yetişmeliyim. Aslı'yı o deliliği yapmadan durdurmalıyım. Çetin Bey'in evi şehrin diğer ucundaydı ve o yol bana bir ömür gibi geldi. Sokağa saptığımda daha arabadan inmeden bir şeylerin feci şekilde yanlış gittiğini anladım. Çetin Hoca'nın dairesinin bulunduğu o eski apartmanın kapısı ardına kadar açıktı. Merdivenleri ikişer üçer tırmandım. Dairenin kapısı da aynı şekilde kırılmış bir ağız gibi karanlığa açılıyordu. İçeri girdiğimde gördüğüm manzara kanımı dondurdu. Yüzlerce kitabın evi olan o huzurlu çalışma odası bir savaş alanına dönmüştü. Kitaplar yerlere saçılmış, raflar devrilmiş, masanın üzerindeki antika eşyalar tuzla buz olmuştu. Ve odanın ortasında Çetin Hoca ayaktaydı. Gömleği yırtılmış, yüzü ve başı kan içindeydi. Gözü şişmiş, dudağı patlamıştı. Bitkin ama dimdik duruyordu. "Hocam!" diye bağırdım. "Ne oldu burada? Aslı! Aslı nerede?" Çetin Hoca kanayan dudağını sildi. Gözlerinde hayatımda gördüğüm en derin çaresizlik vardı. Bir adım atıp kolumu tuttu. "Aslı artık yok Murat," dedi boğuk bir sesle. "Sakın o eve gitme. Sakın." "Ne demek yok hocam?" diye bağırdım, onun elini iterek. "Ne diyorsun sen? Cinle takas yapmak istedi," dedi hoca nefes nefese. "Ayini başlattı ama o varlık, o takası kabul etmedi. Aslı'yı öldürdü Murat. Bedenini ele geçirdi, kendine aldı o bedeni. Aslı artık yok. Anlıyor musun? O eve gitme." Sözleri beynime bir balyoz gibi indi. Başıma keskin bir ağrı saplandı. "Yalan söylüyorsun," diye fısıldadım. "Ne ölmesi? Saçmalıyorsun." "Murat, dur!" diye bağırdı Çetin Hoca arkamdan. Ama ben çoktan dönmüş merdivenlerden aşağı koşuyordum. Kulaklarım uğulduyordu. Hocanın sesi arabanın motorunun gürültüsüne karışıyordu. Yalan. Hepsi yalan. Aslı evdeydi. Beni bekliyordu. Evin kapısını anahtarla nasıl açtığımı, içeri nasıl daldığımı hatırlamıyorum. Gözlerim sadece onu arıyordu. Ve oradaydı. Salonda koltukta oturuyordu. Üzerinde en sevdiği elbise vardı. Sakince bir dergi karıştırıyordu. Yüzünde en ufak bir endişe, bir korku izi yoktu. "Aslı," dedim, sesim titriyordu. Başını dergiden kaldırdı. Bana baktı ve gülümsedi. Ama o gülümseme. O benim karımın gülümsemesi değildi. Soğuktu, yabancıydı. İçinde 1 gram bile sıcaklık yoktu. "İyi misin hayatım?" dedim yavaşça ona doğru yürürken. Çetin Hoca'yı gördüm. Çok kötü durumdaydı. Gülümsemesi daha da genişledi. "Öyle mi?" dedi. Sesi Aslı'nın sesiydi ama tınısı farklıydı. "Ben senin karın değilim." O an Çetin Hoca'nın sözleri beynimde yankılandı. "Ne yaptın ona?" diye kükredim
ve üzerine atılmak için bir hamle yaptım. Daha ona dokunamadan sanki görünmez bir duvar göğsüme çarpmış gibi şiddetle geriye yere savruldum. Nefesim kesilmişti. O ise koltuktan sakince kalktı ve başımda dikildi. Aşağılayıcı bir ifadeyle bana bakıp güldü. "Ben istemediğim sürece," dedi o soğuk, tanıdık sesle, "ne bana dokunabilirsin ne de tek bir adım atabilirsin. Artık kurallar değişti Murat. O küçük kız için ne iyiyse onu yapacaksın. O mutlu olacak. Sen de buna hizmet edeceksin. Yapmazsan ben sana yaptırırım." Nefretle yüzüne baktım. "Bana zarar veremezsin," dedi. Sanki aklımdan geçeni okumuş gibi. "O adamla da bir daha görüşemezsin. Eğer bu kurallardan birini bile çiğnemeye kalkarsan sonuçlarına katlanırsın." Yerde çaresizce yatarken o eğildi. Aslı'nın o nazik elleri demir bir pençe gibi boğazımı kavradı. Beni tek bir hareketle sanki bir tüy gibi yerden kaldırıp ayağa dikti. Gözlerinin içine baktığımda orada Aslı'dan en ufak bir iz bile olmadığını gördüm. Sadece karanlık, kadim ve dipsiz bir irade vardı. Sonra beni tuttuğu gibi odanın diğer ucuna, duvara fırlattı. Sırtımın acısıyla yere yığılırken o sakin adımlarla yanıma geldi ve yüzüme o sert, acımasız tekmeyi vurdu. O bedenin içinde insanüstü bir güç vardı. Ben yerde kan ve çaresizlik içinde kıvranırken o başımda durmuş, yeni evini ve yeni oyuncağını seyreden bir canavar gibi beni izliyordu. O günden sonra hayatım cehennemin yeryüzündeki bir provasına dönüştü. O varlık, Aslı'nın bedeninde evimin mutlak hakimi olmuştu. Bense onun iradesine zincirlenmiş bir köleydim. Günlerim, onun ve Elif'in bitmek bilmeyen isteklerini yerine getirmekle, gecelerimse salondaki koltukta bir sonraki azabın ne olacağını bekleyerek geçiyordu. Bir hafta kadar sonra bir gece yarısı, gizlice sakladığım eski telefonuma bir mesaj geldi. Bilinmeyen bir numaradandı ama kim olduğunu biliyordum. Çetin Hoca. Mesaj kısaydı ve kanımı dondurdu. "Murat, dinle. O varlık Aslı'nın bedenine hapsoldu. O beden ölürse o da ölür. Ama sakın deneme. O artık insani zaaflarını kaybetti. Sadece saf bir irade. Onu öldürmeye gücün yetmez. Ve şunu bil. O beden kendi eceliyle ölmeden çok önce kendisine yeni bir konak seçecektir." Mesajı okuduğumda beynimde zehirli bir umut filizlendi. O beden ölürse o da ölür. Bu bir çıkış yoluydu. Bir intihar göreviydi belki ama bir çıkıştı. Hocanın uyarısını umursamadım. O gece kararımı verdim. Varlığın en savunmasız olduğu anı, uyku anını bekledim. Gece 3'e doğru Elif'in de derin uykuda olduğundan emin olduktan sonra mutfaktan en ağır, en keskin bıçağı aldım. Parmaklarımın ucunda yatak odasının kapısına yürüdüm. Kapıyı gıcırtısız bir şekilde araladım. Aslı'nın suretindeki o canavar yatakta sırtı dönük uyuyordu. Düzenli nefes alıp verişini duyabiliyordum. Bu son şansımdı. Bıçağı 2 elimle kavradım, başının üzerine kadar kaldırdım ve tüm gücümle saplamak için aşağı indirdim. Ama bıçak Aslı'nın sırtına 1 santim kala havada durdu. Sanki görünmez, çelik bir duvara çarpmış gibi. O an Aslı'nın bedeni hiç hareket etmeden yattığı yerden başı 180 derece bir baykuş gibi bana doğru döndü. Gözleri karanlıkta parlıyordu ve yüzünde o alaycı zalim gülümseme vardı. "Beni öldüreceğini mi sandın Murat?" diye fısıldadı. Daha cevap veremeden bıçağı tutan elimdeki kemiklerin korkunç bir çatırtıyla kırıldığını hissettim. Acı dolu bir çığlıkla bıçağı yere düşürdüm. O yataktan bir yay gibi fırladı. Kırık kolumu tuttuğu gibi beni salona kadar sürükledi ve yere fırlattı. O gece yaşadığım işkenceyi kelimelerle anlatmak imkansız. Sadece fiziksel değildi. Beni döverken zihnime en korkunç kabusları yansıtıyordu. Gözümün önünde Elif'in o kanlı kazayı geçiren Koray'a dönüştüğünü gördüm. Annemle babamın hayallerinin alevler içinde bana "bizi sen yaktın" diye bağırdığını duydum. En kötüsü, yerlerde sürünürken ölen, çürümüş gerçek Aslı'nın hayaletinin bana "neden beni kurtarmadın?
diye fısıldadığını gördüm. Bilincimi kaybetmenin eşiğine geldiğimde işkence aniden durdu. O, kanlar içindeki bedenimin başında dikildi. Yüzünde yine o sakin, tatlı gülümseme vardı. "Seni öldüreceğimi mi sandın?" dedi. "Hayır, seninle işim daha bitmedi. Bu beden güzel ama fani. Yaşlanacak, çürüyecek. O gün gelmeden önce kendime yeni bir konak hazırlamam gerek. Taze, genç ve tamamen bana ait bir konak. Kan tadıyla dolu ağzımla "Ne diyorsun sen?" diye inledim. Eğildi, yüzüme yaklaştı. "Seninle bir çocuk yapacağız Murat," dedi zevkle. "Bir kız çocuğu. Onu sevgiyle, özenle büyüteceğiz. Ve o, bu bedenin yaşına geldiğinde, onun taze bedenini kendime yeni evim yapacağım." Yerde yatarken kırık kemiklerimin acısına rağmen kahkaha attım. Kanlı bir, çaresiz bir kahkaha. Aslı hamile kalamaz. Kısır o. Başaramayacaksın." O an yüzündeki o gülümseme, hayatımda gördüğüm en şeytani ifadeye dönüştü. Kulağıma doğru eğildi. "O kısır olabilir," diye fısıldadı. "Ama ben değilim." O gece o koltukta, kırılmış kemiklerimle, parçalanmış irademle karşı koyamadım. Ve haftalar sonra Aslı'nın asla düz olmayan, karnı yavaş yavaş belirginleşmeye başladığında anladım. Kabus bitmemişti. Asıl kabus şimdi başlıyordu. Artık işkenceleri daha da artmıştı. Geceleri beni dövüyor, gündüzleri ise karnını okşayarak, doğacak olan kızımıza neler yapacağını, onun bedeninde nasıl sonsuza dek genç kalacağını, onu nasıl mükemmel bir köle ve konak olarak yetiştireceğini zevkle tekrar tekrar anlatıyordu. Günlerim o canavara yalvarmakla geçti. Kızım İdil doğduğunda içimde aptalca zavallı bir umut belirmişti. Belki bir çocuğun masumiyeti, bir annelik içgüdüsü, o varlığın içindeki o en ufak insani kırıntıyı harekete geçirir sanmıştım. Belki biraz yumuşar, belki bu yeni cana karşı bir şefkat duyardı. Ama hayır, o bir anne değildi. O sadece bir bekçiydi. Emzirirken, onu severken gözlerindeki o boşluğu görüyordum. Baktığı, sevdiği çocuk, benim kanımdan can bulan o bebek değildi. O sadece büyüyüp serpilecek, zamanı geldiğinde içini dolduracağı boş bir ambarı görüyordu. Onun beslediği çocuk sadece bir araçtı. Onun tek aşkı, tek takıntısı artık genç bir kadın olan Elif'ti. İdil, Elif'in mutluluğunu garantiye alacak bir sigortadan, gelecekteki bir yedek parçadan başka bir şey değildi. Aradan 14 yıl geçti. 14 yıl. Bir ömür gibi. Ben hala onun kölesiyim. Bazen haftalarca bana dokunmaz. Kendi halime bırakır. O zamanlar normale döndüğümüzü sandığım anlar olur. Sonra sırf canı sıkıldığı için, sırf gücünü hatırlatmak için cehennem yeniden başlar. Fiziksel işkenceler zamanla azaldı. Kırılan kemikler, moraran gözler. Onlar artık onun için sıkıcı oyuncaklardı. O, ruhumu kırmanın daha incelikli, daha zalimce yollarını keşfetti. Kendi kızım beni bir insan olarak görmüyor. Nasıl görsün ki? Doğduğu günden beri babasının annesi tarafından bir köpek gibi azarlandığını, itilip kakıldığını, aşağılandığını gördü. Onun gözünde ben bir baba değilim. Evdeki kırık bir eşyayım. Değersiz bir gölgeyim. Ama en kötüsü bu değil. En kötüsü Aslı'nın bedenini kullanma şekli. Gururumu, erkekliğimi, insanlığıma dair son kırıntıları da yok etmek için. O benim evimde, benim yatak odamda, Aslı'nın bedeninde başka adamlarla birlikte oluyor. Bunu gizlemiyor. Tam tersine benim görmemi, duymamı, bilmemi istiyor. Geceleri salondaki koltukta yatarken yatak odamızdan gelen o sesleri duyuyorum. Sabahları tanımadığım bir adamın ayakkabılarını kapının önünde görüyorum. Ve o kahvaltı masasına sanki hiçbir şey olmamış gibi Aslı'nın yüzündeki o sahte, tatlı gülümsemeyle oturuyor. Ne bir itibarım kaldı, ne de yapabileceğim bir şey. Defalarca hocalara gitmeye çalıştım. Geceleri gizlice evden kaçtım.
Ama her seferinde daha sokağın başına varmadan görünmez bir el boğazımı sıkıyor, nefesimi kesiyor ve beni geri dönmeye zorluyordu. Kızımı İdil'i öldürmeyi bile düşündüm. O bir konak olmadan, o canavarın yeni evi olmadan önce onun acısına son vermeyi. Ama yapamadım. O benim kızımdı. O masumdu. Bıçağı elime aldığımda kendi vicdanımdan korktum. Artık bir yolun sonundayım. Bu gece her şeyi kızıma anlatacağım. Ona nasıl doğduğunu, annesinin aslında kim olduğunu, onu nasıl bir geleceğin beklediğini. Belki bana inanmaz. Belki benden nefret eder. Ama bilmeye hakkı var. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. İntihar etmeyi düşünüyorum. Bu esaretten, bu aşağılanmadan tek çıkış yolu bu gibi görünüyor. Ama buna izin verir mi, onu da bilmiyorum. Belki de en büyük işkencesi bu olacak. Bana ölmeyi bile yasaklamak.